Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu hem kolay hem de şık runner modelini yapacağız. Daha sonra sizlerle hem yastık modelini hem de supla modelini size göstereceğim. İlk önce size runner modelini göstermek istedim. Modelin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomuzun daha çok kişilere erişmesi için videomuza bir beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videomuzun daha çok kişilere erişmesi için sizlerin beğen ve yorumlarınıza ihtiyacımız var. Bu modelimi yaparken 2 mm koton ip kullandım. Türkiye'deki benzer ipleri bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yorumlara yazarsanız diğer arkadaşlara fikir olur. Bu modeli yaparken yaklaşık 250 metre ip kullandım. 19 mm tahta boncuk kullandım. Runner'ımın eni 31 santim, boyu püskülsüz hali 106 santim, püsküllerimin boyu da 10 santim boyundadır. 250 gram ip gitmiştir. İstediğiniz ipi tercih edebilirsiniz. Ben elimde bulunan 2 mm koton ipi kullandım. Siz istediğiniz ipleri tercih edebilirsiniz. Videonun yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ben bu şekilde 2 mm koton makrame ip kullanıyorum. Benim kullandığım bu marka ip. Amerika'da yaşıyorum. Hobby Lobby mağazasından alıyorum. İpim bu şekilde yumuşak bir koton makrame ipi. Ama Türkiye'deki ipler gibi böyle sert değil. Şu şekilde daha önce ben koton bir ip kullanıyordum. Onun gibi bir ip. Hani Türkiye'deki gibi sert koton makrame ipler gibi değil. Eğer böyle makrame ipi bulamıyorsanız koton ipleri de tercih edebilirsiniz. Birbirlerine çok benziyorlar. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi bu şekilde koton iplerde kullanabilirsiniz. Benim kullandığım ip bu şekilde. Bu koton makrame, bu da normal kullandığım koton ip. İsterseniz bu şekilde koton makrame kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde koton iplerde tercih edebilirsiniz. Bu koton makrame ipinde 250 metrede 250 gram ip varmış. Normalde 2 ile 4 milimetre tığla örülüyormuş ama ben 4 milimetre tığla öreceğim. Bu koton ipimde de 109 metrede 71 gram ip varmış. %100 koton bu ipim. 5 milimetre ile örülüyormuş. Ben bunda 4 milimetre tığ kullanıyordum. Bu koton makrame ipim %69 koton, %31 polyestermiş. İpimi de bu şekilde size göstermiş oldum. Dediğim gibi ipim yumuşak bir ip. Şöyle yakından da size göstereyim. Böyle sert bir ip değil. 4 milimetre tığ kullandım. Bu taban kısmını yaparken istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Burada her boşluk için, ara boşluk için 3 zincir, bir de buralara batmak için 1 zincir çekeceğiz. Yani buradan buraya kadar her örnek için 4 zincir gerekli. Buradan buraya kadar 4 zincir. O şekilde hesaplayarak bir zincir sayısı yapacağız. Yapmak istediğimiz genişliğe kadar. Zincir çekerek modelime başlayacağım. Her örnek dilimi için 4 zincir gerekli. Sadece bu kenar kısımları için arada bir boşluk olacak. Bir de kenara batmak için 2 zincir gerekli olacak. Şu kenar kısımları için 1 zincir boşluk için, 1 zincirde batmak için. Ama diğer ara kısımlar için 3 zincir boşluk için, 1 zincirde batmak için 4. Yapmak istediğimiz genişlik kadar zincir çekebilirsiniz. Normalde sadece 4 zincir şu yuvarlak kısım için
Sadece bu örnek için 4 zincir gerekli. Bir de şu kenar dönüşleri için. İstediğiniz kadar, yapmak istediğiniz genişlik kadar zincir çekin. Ama ben bu yaptığım taban kısmı için dönüş dahil toplam 64 zincir gerekli. Ekstra birkaç tane de ne olur ne olmaz dediğimiz zinciri de çektikten sonra 9 zincir atlayıp 10. zincire bir sık iğne yapıyoruz bu dönüş için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. zincire bir sık iğne yapıyorum. Kenar dönüşümü oluşturmuş oluyorum. 5 zincir, bu battığım zincirden sonra 3 zincir sayıyorum. 1 2 3 4. zincire bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir, bu battığım zincirden sonra 3 zincir sayıyorum. 4. zincire bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 4. sık iğnenin içinde bir sık iğne. 5 zincir, üç zincir sayıyorum. Bu battıktan sonra 3 zincir sayıyorum. 4. zincirin içinde bir sık iğne yapıyorum. 4. 4.'ünün içinde bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Sadece sonuncusunu yapmıyoruz. Sonuncuyu birlikte yapıyoruz. Şimdi kenara kadar bu ilk döndüğümle birlikte toplamda 14 tane boşluk yaptım. 15.'yi de şimdi birlikte yarım yapacağım. 3 zincir, bu battıktan sonra 2 boşluk bırakıyorum. 3. zincire bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Bu bir trabzan battığım yere batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Bu diğer boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün boşluklara tek tek batarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sonuncuyu birlikte yapıyoruz. Sondan bir önceki boşluğa kadar geldim. Sonuncu boşluğa birlikte batıyoruz. Burası bizim kenar trabzanımız olacak. Bu sık iğneden sonra 1 2 3 üçüncü zincirin içine batarak bir sık iğne yapıyorum ve burada bitiriyorum. Burası bizim kenar sayılacak. Şimdi burada zincir çekip sıramızı dönüyoruz. Burası bizim kenarımız. 5 zincir, sıramızı dönüyoruz. Tığımızı doluyoruz. Bu 5 zincir çektiğimiz boşluğun içine bir trabzan yapıyoruz. 3 zincir. Az önce bu trabzan yaptığım yerin
bu trabzanın üzerine, bakın bu zincirlerin yanına, bu trabzanın üstüne 3 tane trabzan yapıyorum. 1, yani bu zincirlerin yanına devam ediyorum. Bu zincir 1, bu trabzan 2 oldu onun yanına. İkinci trabzan ve üçüncü trabzan zincirle birlikte 4 olmuş oluyor. Ve bu şekilde yan duruyor. Şimdi tekrar tığımı dolayacağım. Sıradaki boşluğa tekrar bir trabzan yapıyorum. Şimdi elimi tekrar çeviriyorum. 3 zincir. Şimdi az önce bu yaptığım trabzanın üzerine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu ilk çektiğimiz zincirde trabzan sayılıyor. Onunla birlikte 4 olmuş oluyor. Tekrar böyle düzelttiğimizde bu trabzanlar yan yan devam ediyor. Hiç zincir çekmeden tekrar tığımı doluyorum. Sıradaki boşlukta tekrar bir trabzan yapıyorum. Yeni trabzanlara başlamış oluyorum. Tekrar elimi hafif yan yapıyorum. 3 zincir. Tığımı doluyorum. Bu az önce yaptığım trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra tekrar döndürdüğümüzde yan duruyorlar. Bir kez daha yapalım. Tığıma doluyorum. Sıradaki boşluğun içinde bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Bu ilk trabzanımız sayılıyor. Tekrar hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Bu az önce yaptığım trabzanın üstüne 1, 2 ve 3. 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Sıradaki boşlukta bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde yan yan duruyorlar. Bütün boşlukları aynı şekilde yapıyoruz sıra sonuna kadar. Bu son boşluğa kadar aynı şekilde yaptım. Hiç zincir çekmeden bu dönüşte yaptığım sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum, sıramı dönüyorum. Az önce yaptığım trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Bu az önce 3 zincir çekmiş olduğum zincirin 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Burada az önce 3. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Bu 3. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. 3. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde hepsinin tepesine batarak sıra sonuna kadar yapıyorum. Bu başlangıç kısmında aynı hizada bittiği için sık iğne ile başlamıştık. Bu sıra sonunda buraya kadar hepsinin tepesine battım. Ama biz şu anda buraya batacağız. Burası alçakta. Sadece sık iğne yapmayacağız. 2 zincir çekiyorum. Hemen ilk zincire batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. Sıramı dönüyorum. Trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum.
5 zincir, sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir, sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu sırada hep aynı şeyi yapacağız. 5 zincir, bütün sık iğnelerin tepesine batacağız. 5 zincir, sık iğnenin tepesine batacağız, bir sık iğne yapacağız. 5 zincir, sık iğnenin tepesine batıp bir sık iğne yapacağız. 5 zincir, sık iğnenin tepesine batıp bir sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar aynı bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar, buraya kadar aynı şekilde yapalım. Bu sonuncu sık iğneye kadar yaptım. Şimdi son kenarı yapacağız. 3 zincir. Bu kenardan ikinci zincire batıyoruz. 1, 2. İkinci zincire batarak bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi sıramızı dönüyoruz. 5 zincir. 5 zincir yaparak buraya hiç batmıyoruz. Direkt bunun içine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi hep bu boşlukların içine batacağız. 5 zincir. Biz şimdi burayı tekrar ediyoruz. Aslında örnek şu 3-4 sıra. Şimdi bu yaptığımız 3 zincirli olan yer burası. Biz şimdi buradan sonrasını tekrar ediyoruz. Örnek hep burası. Bu 4 sıra. Şimdi burayı yaptık. Bu sırayı yaptık. Şimdi bu sırayı tekrar ediyoruz. 5 zincir. Sıradaki boşluğun içine bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki boşluğun içine bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki boşluğun içine bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sonuna kadar geldim. 5 zincir. İkinci zincire batarak bir sık iğne yaptım. 5 zincir. Sıramızı dönüyoruz. Tığıma doluyorum. Boşluk içerisinde bir trabzan yapıyoruz. Aynı bu sırada yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. 3 zincir. Bu yaptığımız trabzanın üstüne 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Sıradaki boşluğa gelip bir trabzan yapıyorum. Elimi hafif döndürüyorum. 3 zincir. Tığıma doluyorum. Bu yaptığım trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar tığıma doluyorum. Sıradaki boşluğa bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tığıma doluyorum. Yaptığım trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Ve 3. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Sıradaki boşlukta bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz.
Ve örneğimiz bu şekilde. Bu son 4 sırayı hep tekrar ediyoruz. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da battım. Kenar olarak da bu şekilde 3. zincire batarak trabzan yapıyoruz. Ve aynı bu sırayı tekrar ederek sıramızı yapıyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yaptıktan sonra son sırayı da aynı bu şekilde yapıyoruz. Hem toparlamış oluyoruz hem de son sırayı yapmış oluyoruz. 5 zincir çekerek dönüyorum. 3. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Bu 3. zincire batarak bir sık iğne. 3 zincir. Bunun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Bunun 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. Aynı sıra içinde yaptığımız gibi son sırayı da bu şekilde yapıyoruz sıra sonuna kadar. Ondan sonra püskül yapılışına geçiyoruz. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu piskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz.
Püsküllerim hazır. Bu şekilde 19 milimetre tahta boncuk kullanacağım. Tığ yardımıyla püskülleri içinden geçiriyorum. Püskülleri istediğiniz sıklıkta takabilirsiniz. Ben bir tane köşeye birer boşluk bırakarak takacağım. Siz istediğiniz boşluklara takabilirsiniz. İsterseniz her boşluğa, isterseniz 2 tane de bir dilediğiniz yere takabilirsiniz. Bir tane köşeye, bu şekilde bir tane boş bırakıp ikinciye takıyorum bu şekilde. Böyle zincirin içinden biri ikinci zincirin içine. Bunları böyle püskülün içine doğru ipleri çekeceğim. Hepsine tek tek takacağım. Bu şekilde şimdi ben bunu ütüleyip size bitmiş halinde gösterip geliyorum. Ben bunu tersten hafif ütülüyorum. Ütüye dayanıklı bir ip olduğu için ben bunu tersten hafif test ettim. Baktım ütüye dayanıklı. O yüzden ütüleyebiliyorum. Eğer siz de ipleriniz ütüye dayanıklıysa siz de tersten ütüleyebilirsiniz. Şimdi ben bunu bitmiş halini size gösteriyorum. Runner'ın bitmiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Umarım bitmiş halinde beğenmişsinizdir. Bitmiş hali de bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sıradaki videolardan haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz bir like atıp yorum yapabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.